Merhaba. Finans Analiz kanalının ilk analizini altın ve gümüşle başlatmak istedim. Çünkü çok önemli seviyelerden dönüşler yaşadık. Geçtiğimiz bir 15-20 gün içinde, bir aylık bir süre içerisinde. Bu dönüş seviyelerinin aslında ne kadar önemli seviyeler olduğunu öncelikle bir tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için 2020 yılına kadar bir geri dönmemiz gerekiyor gümüşte. Keza altında da öyle. Biraz sonra altına da geçtiğimizde göstereceğim bunu. Bizim 19.50'lerde bir direncimiz vardı 2020 öncesinde. Bu direncin kırılıp 30 dolarlara giden bu yükselişin ilk satışlarla karşılaştığı bölge ileriki süreçte bizim için önemli bir destek bölgesi olacaktı. Hemen onu da şöyle bir şuradan çizelim, gösterelim, belirleyelim alanımızı. Bakın burada kaça kadar? 22.84'e kadar bir yükseliş geliyor. Bu seviyeden gelen satışlarla aşağıda 21.38'lere kadar da bir düşüş yaşıyoruz. Ve sonrasında burası destek olarak çalışıp 30 dolarlara giden şu yükselişi yaşıyoruz. Şimdi burada şu yatay hareket de bizim için önemli. Fiyat buradan alımlarla karşılaşınca şu bölgede bir konsolidasyon yaşanıyor. Bu yatay hareketi de esas aldığımızda şurada 22.50-21.38 aralığı bizim için önemli bir seviye. Buradan gelen alımların ilk satışı da bakın gene geliyor bu bölgeden alımlarla karşılaşıp yükselişini devam ettiriyor. Şimdi bir de bakalım sonrasında neler olmuş. Bakın 2020 yılında 1, 2, 3 defa burası destek olarak çalışıp sonrasında tekrar 30 dolarlara giden bir hareket başlatmış. Aynı şekilde 2021'de bu son düşüşlerde tam bu bölgeden alımlarla karşılaşıyor. Bu gece yarısı gelen bir satıştı. Saat 12 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. 9 Ağustos'ta evet. Gelen bir satıştı. Bu bölgeden alımlarla karşılaşsa da gene satışlar bu sınır içinde kalarak yani şuradaki 21.38 desteğini kırmayarak tekrar geri döndü. Burada çok güzel yükseliş yönünde formasyonlar var. Bu formasyonları saatlik grafiklere şimdi geçip tekrar bir bakacağız. Bu arada 1-1,5 senedir, 1 seneyi aşkın zamandır aslında gümüşte ne bir yükseliş ne bir düşüş var. Şurada yatay bir hareket içinde. Bakın. Şu 30 dolar, 29-30 dolar aralığında yaklaşık 1 senedir zirvesi. Aşağıda da 21.38-22.50 aralığında dip bölgesi, destek bölgesi olarak çalışan yatay bir bant içindeydik. Hala da işte buradan bir geri dönüş çabası içerisinde aslında gümüş. Yani yukarıda açıkçası 30 dolar kırılmadığı sürece, aşağıda da 21.38 dolar kırılmadığı sürece gümüşte yükseliş veya düşüş yönünde herhangi bir fikir beyan etmek yanlış olacak. Ancak şu an yatay bantta bir yükseliş trendi içinde olduğumuzda çok net görebiliyoruz. Şimdi saatlik grafiklere dönerek bir de burada neler olduğuna bir bakalım. Şimdi burada 21.38 desteğinden dönüşü görüyoruz ve sonrasında şurada oluşan bir ters omuz baş omuz formasyonumuz var. Şurası omuz, baş ve omuz formasyonumuz vardı. Bunun boyun çizgisi şu aralıktan geçiyor. Evet. Şimdi şu bölge 23.14-22.88 aralığı kırıldıktan sonra bu ters omuz baş omuz aktif oldu. Bunun da hedefini hemen kısaca şöyle bir gösterelim. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra boyun çizgisi ve baş yüksekliği kadar yukarıya gitmesini beklerdik.
Bu da şuradaki zirveye denk geliyor bakın. Şimdi bu göstereceğim alan çok önemliydi ve bunun üstüne nihayet bir hareket geldi. Şimdi burada 24.87 çok önemli bir direnç noktamızdı. Bunun üstüne atmamız gerekiyordu. Bu da 24.87-24.73 aralığını bize gösteriyor. Bu aynı zamanda şu düşüşün bittiğini ve artık yükselişin başladığını söyleyebilmemiz için kırılması gereken seviyeydi. Bu ters omuz baş omuzun yükselişi sonrasında tekrar bir düşüş yaşadık ve bu boyun çizgisini tekrar bir test edip yukarıdaki bu 24.87 direncinin kırılımını gördük. Şimdi şu dönüş hareketi sayesinde aslında burada daha büyük, hemen onu da çizerek göstereyim, daha büyük bir ters omuz baş omuz formasyonu oluştu. Şu bölgede. Şimdi bu büyük ters omuz baş omuz formasyonunda hemen hedefini de bir belirleyelim. Bu boyun çizgisi kırıldıktan sonra şu yükseklik kadar bir hedefimiz olacak. Bu da 28 dolar 26 sent civarlarına geliyor. Haziran ayından bu yana yaşadığımız şu düşüşün tamamını geri almamız anlamına gelecek. Bu gerçekten önemli. Ondan sonra işte yukarıda bu 30 dolar direncini hedefleyebiliriz. Yani bu 30 doların geçilmesi gümüşte 50 dolarların kapısını açacaktır. Yani çok önemli bir süreç olacak bu. Ben de elimden geldiğince sizlerle burada analizlerimle bu sürece destek olmaya çalışacağım. Şimdi burada son bir analizim daha var. Bakın şu dipten gelen bir yükseliş var. Elliott dalga prensibine göre baktığımız zaman bu yükselişin %61.8'inin normalde geri alınması gerekir. Maksimum. %50 seviyesinden alımlarla karşılaşıp dönüyoruz. Aynı zamanda bu ters omuz baş omuzunda boyun çizgisiydi. Çok önemli bir destek seviyesinden dönüş yaptı gümüş. Şimdi bu da şuradaki bu dalganın birinci dalga, şu geri çekilmenin ikinci dalga ve şu anda da üçüncü dalga içinde olduğumuzu bize gösteriyor. Bunun da hedefinin şuradan Fibonacci düzeltme seviyelerinden gelip baktığımız zaman gümüşün takribi ilk hedefinin 26.60 olduğunu görüyoruz. Bunun 29.08-29 dolara kadar yükselmesini normal karşılarız. %161.8 seviyesi gümüşün hedefi, maksimum hedefi olabilir. Daha sonra buradan bir dördüncü dalga satış gelip ondan sonra beşinci dalgaya dönebilir yükseliş yönünde. Dolayısıyla şu dalgayı da Elliott dalga prensibine uyarak bu dalgayı da saymaya devam etmeliyiz. Yani her şey şu an gümüş için pozitif durumda. Umarım bu hedeflere ulaşır. Çünkü uzun zamandır altında da gümüşte de yatırımcıların çok canı sıkıldı. Umarım artık bu pozitif yönde bir hareket getirir bize. Yalnız tabii Amerika'daki faiz arttırımlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2022 yılında ikinci yarısında faiz arttırımlarının başlayacağı düşünülüyor. Ama önümüzde uzun bir süreç var. O zamana kadar bu yükselişlerin gelmesi şaşırtıcı olmayacak. Evet, ilk analizimizi şimdilik sonlandıralım gümüşle. Uzun bir video oldu çünkü. Ben birazdan altın analizinin de videosunu hazırlayıp yollamaya çalışacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler.
Görüşmek üzere, hoşça kalın.